Herkese Kanallar Şehri ya da Maskeler Şehri Venedik'ten merhaba. Ben Merve, kamera arkasında Melih var. Neredeyiz? Venedik'teyiz. Kuzey İtalya'nın Adriyatik Denizi'ne açılan şehrindeyiz. Bir aşıklar şehrindeyiz, kanallar şehrindeyiz. Gerçek İtalya diyebileceğimiz kadar güzellikte bir yer. 2 gün Venedik'teyiz. Bütün sokakları, bütün kanallara, bütün köprülere girmeye çalışacağız. Kaybola kaybola Venedik'i keşfedeceğiz. Venedik, Veneto bölgesinin başkenti. Olabildiğince birazcık daha kuzeyde ve Adriyatik Denizi'nin orada kalıyor. 13. yüzyıla kadar olabildiğince çok zenginlermiş, ticaretten para kazanıyorlarmış. Bu arkamda görmüş olduğunuz şey de Vaporetto, insanların ulaşımlarını sağlayan bir şey. Bence olabildiğince pahalı, kanallar arasında bir yerden bir yere gitmek indi bindi 7,5 euro yani bizdeki. Olabildiğince pahalı ama zaten şehir yürünerek de keşfediliyor. Venedik'te Grand Kanal yani büyük kanal var ama onun dışında her sokak arasında bir kanal bulunuyor. Ve Venedik'te neredeyse 400'den fazla köprü varmış. Şu bulunduğumuz köprüler gibi yani hepsi büyük değil. 118 tane de adası var Venedik'in. İşte bunun en bilinenleri mesela Murano Adası, Burano Adası gibi adalar. Her sokak başı kanallarla ve bak gondollar gidiyor, köprülerle ulaşım sağlanıyor zaten ya da böyle gondollarla ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Olabildiğince kalabalık. Zaten sokaklar çok dar. Herkes üst üste. Kalabalıktan yürümek o kadar zor ki zaten sokaklar daracık. Herkes üst üste yürüyoruz. Keşke sabah erkenden dolaşmaya çıksaymışız. Bu da size bir fikir olsun. Venedik'in sokaklarının küçüklüğünden ve darlığından bahsedeyim biraz. Şu anda tam da Melih'in arkasından zaten 2 kişi geliyor. Yani 4 kişinin aynı anda geçebileceği bir yer değil. Şöyle göstereyim ki benim kollarım küçücüktür. Bakın ona rağmen kollarımı tam olarak açamıyorum. Burayı fotoğraflarla, resimlerle nasıl anlatacağımı, yazıya nasıl dökeceğimi bilmiyorum. Gerçekten çok güzel bir şehir. Sokaklar harika. Gözünüzle gördüğünüz ve fotoğraflarda gördüğünüz çok farklı. Umarım yolunuz bir gün Venedik'e düşer ve bu ara sokaklarda kaybolursunuz. Bizim en sevdiğimiz şeylerden birisi zaten burası gerçek İtalya'ymış. Onu bir daha yaşadık. Yani şuralarda işte ne bileyim 13. yüzyıllarda ya da ne bileyim bilmem kaçıncı yüzyıllarda insanlar nasıl yaşamış diye merak ediyorsun. Bu kanallarda olmazsa olmaz şeylerden birisi de gondollar. Gondollar gerçekten çok pahalı arkadaşlar. Gondolun 2 kişi bindiğinizde yani kaç kişi binerseniz binin en fazla 6 kişi biniyormuş. Ama yarım saati 100 euro, 110 euro, 120 euro civarındaki fiyatlara ama pazarlıkta en fazla böyle 90'a falan inebiliyormuş. Onu söyleyebiliriz. İkinci olarak gondolcuların hepsi bir tişört giyiyor. Bir tişörtün üstünde böyle çizgiler var. İşte mavi çizgili olanı var, kırmızı çizgili olanı var, siyah çizgili olanı var. Bunlar aslında bütün gondol turizmi toplamda 4 ailenin tek elinde. Bu 4 aile nesilden nesile bunu böyle yaptıkları için kendileri böyle bir şey belirlemişler. Şehrin her yeri kanal ve gerçekten çok büyük kefaller de var kanalın içinde, onları da gördük. Ekmek attık falan. İnsan etkilenmeden yapamıyor. Şu anda Rialto Köprüsü'nden geçiyoruz. Rialto Köprüsü Venedik'in en önemli ve en güzel köprülerinden bir tanesi. Zaten zamanında tek köprüymüş burası ve bu böyle taştan falan da değilmiş. Ahşaptan yapılmış ilk başta. Ama büyük yangınlar sonucu 2-3 defa sürekli yanmış. Yanınca da en sonunda taştan yapmaya karar vermişler. Ve 1800'lü yıllarda Akademiya Köprüsü yapılana kadar tek köprüymüş, tek yaya köprüsüymüş. Burası böyle 3 bölümden oluşuyor. 3 tane sağda, solda ve ortada yollar var. İçeride de işte takıcılar, hediyelik eşyalar satın alabileceğiniz yerler bulunuyor. Rialto Köprüsü Grand Kanal yani büyük kanal üstünde. Bu büyük kanal zaten olabildiğince geniş ve olabildiğince derin. Köprüden geçiyoruz. Nereye gidiyoruz? Meydana gidiyoruz. Hadi bakalım. Venedik'in en ünlü meydanındayız. Neredeyiz? San Marco meydanındayız. Arkamda da San Marco
kilisesi, bazilikası duruyor. San Marco Meydanı Napolyon'un dediği gibi en güzel şenlik alanı demiş burası Napolyon burası hakkında. Gerçekten öyle, biz bu meydana bayıldık. Aynı zamanda siz bu meydanı şuradan da bilebiliyorsunuz. Venedik'in en alçak noktası ve Venedik sular altında kaldığında, yani bu Şubat ve Mart aylarında mesela çok yağmurlar yağdığında buralar hep su doluyormuş. Burası San Marco Meydanı ve San Marco Meydanı'nda ne var? Bazilika var, Dükler Sarayı var ve bir tane de Çan Kulesi var. San Marco Bazilikası'nın üstünde 4 tane at görüyorsunuz. Bunların gerçekleri müzede saklanıyor ama benim bununla ilgili söylemek istediğim 1204 yılında 4. Haçlı Seferleri sırasında bunu İstanbul'dan, Hipodrom'dan getirilmiş. Yani aslında bunlar bize aitmiş. Hatta yarın da müzeye gidip falan böyle çalmayı falan düşünüyorum. O derece, o kadar güzeller aslında. Bunlar sadece bronz kopyalarıymış. Meydanın birçok yerinde de aslan heykelleri görürsünüz. Aslan heykelleri bu Venedik'in koruyucusu Aziz için yapılmış yani. O yüzden böyle melekleri falan var. Hatta rüyasında falan görmüş olarak şey yapıyor. Bu bazilika altından yapıldığı için altın kilise olarak da adlandırılıyormuş. Şurada dikkatimizi çeken bir resim var. Burada sarıklı, Osmanlı sarıklı insanlar var. Bu Venedik zamanında Osmanlı çok fazla ticari faaliyetlerde bulunduğu için sanırım bu Osmanlı'yı temsil ettiğini düşündüğümüz bir resim açıkçası. Çan Kulesi'ne bakalım bir de. 99 metre yüksekliğinde muhteşem bir Çan Kulesi. Şu anda girişler kapalı ama yarın gelip Çan Kulesi'nden böyle San Marco Meydanı'na baştan aşağıya bakmak istiyoruz. Thank you so much. Bye. Ne yaptın? Fotoğraf çektim ya. Ben de birilerinden istiyorum sürekli fotoğraflar seninle çekilirken. Bu bir yardımlaşma. Şimdi neredeyiz? Dükler Sarayı'ndayız. San Marco Meydanı'nda görmeniz gereken diğer bir yerde Dükler Sarayı. Dükler Sarayı denmesinin sebebi burada devler merdiveni varmış ve burada taç giyme törenleri yapılıyormuş. O yüzden buraya Dükler Sarayı denmiş. Burası da aslında Dükler Sarayı'nda görülmesi gereken yerlerden biri. Aynı zamanda vaporatolarla gelirseniz de kanalların üstüne ilk başta göreceğiniz yer Dükler Sarayı oluyor. Daha sonra bu meydana doğru yürüyorsunuz. Venedik'te bir diğer gezilmesi gereken yerlerden bir tanesi bir turistik kitapçı burası. Böyle bir bölüm yapmışlar. Üstüne oturup fotoğraf falan çekilebilirsiniz ve altları full kitap dolu. Kitapçının içerisi de çok güzel. Oldukça turistik bir yer haline gelmiş. Tıka basa dolu. Eğer Venedik'e gelirseniz bu kitapçıya da uğramayı unutmayın. Bu karşıdaki köprü Ahlar Köprüsü. Buranın şöyle bir özelliği var. Yıllar önce şurası hapishaneymiş, burası da devlet dairesiymiş. Mahkumlar son kez sorgulandıktan sonra hapishaneye gönderilirken şu iki ızgaralı pencereden Venedik'in kanallarına, Venedik'in sokaklarına son kez bakıp bir ah çekiyorlarmış. Bu yüzden adı da Ahlar Köprüsü olarak kalmış. Burası da şu anda çok turistik bir yer. Zaten fotoğraf çekilmek, video çekmek biraz zor. Eğer Venedik'e gelirseniz Ahlar Köprüsü görmeniz gereken en önemli yerlerden birisi. Venedik gezimizin sonuna geldik. Venedik'te gezilip görülmesi gereken yerleri size göstermeye çalıştık. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü bundan sonra neredeyiz? Bundan sonra Roma'dayız. Görüşmek üzere.